Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Bugün bitecekler ve yarın bizleri bekleyenler neler? Bu videomuzda onlara bakacağız. Ayrıca birkaç tane yine eFootball 2023 ile alakalı sıra dışı bilgi var. Onlara da bu videomuzda yer vermeye çalışacağım. İlk olarak oyun içerisinde bir tane mesaj vardı. Sağ üst tarafta Konami'nin duyuruları yaptığı kısımda bu mesaj yer almakta. Ve Konami şunu söylüyor: 28 Nisan'la 7 Mayıs tarihleri arasında o bir haftalık süreçte Konami'ye attığımız mesajlara falan pek geri dönüş yapmayacaklarmış. Ben de bunu görünce aklıma şu geldi arkadaşlar. Dedim ki Japonya'da kesin tatil var. Tatil olduğu için de Konami çalışanların çoğu tatile çıkıyor doğal olarak. Bundan dolayı da pek oyunla ilgilenemeyeceklerdir. Ve Wikipedia'dan baktım. Japonya'da bu haftaki resmi tatiller nelermiş? Bayağı da tatil var. 29 Nisan'da Şova günü, 3 Mayıs'ta Anayasa günü, 4 Mayıs'ta Yeşiller günü, 5 Mayıs'ta Çocuk Bayramı. 4 tane farklı resmi tatil üst üste gelmiş. Bu bir haftalık süreçte tatilleri var. Bu gibi tatillerde de Konami bu tarz mesajlar paylaşıyor. Bazı şeyleri pek getirmiyor. Birazcık esniyorlar. Onlar da tatile ayrıldığı için. Oyunda da birçok etkinliğin, birçok paketin bugün son günü. Hatta 2 hafta önce başlayan bir kampanya vardı. Oyuna her gün girdiğimizde her gün bir tane beceri antrenörü verilen kampanya. Onun bugün son günü arkadaşlar. 2 haftalık açıklanmıştı. Keşke devam etseydi. Ekstra olarak bu hediyeyi de alıyorduk. Cumartesi günü gelen 500 futbol puanı kazanma mesajında bu yayına izleye tıklamadıysak bugün son gün, tıklayıp 500 futbol puanı kazanabiliriz. Bugün bitecek etkinliklerimiz, haftalık etkinliklerimiz var. Brezilya Ligi ile alakalı etkinlik de birkaç hafta önce gelmişti. Bu etkinliklerin bugün son günü. Player of the Week paketi geçen hafta geldi. Bu Mbappe'nin yer aldığı paket. Yarın yeni bir Player of the Week paketi gelecek. Bir de o kadar Big Time paketinin süresi bitiyor ki arkadaşlar. Geçen hafta bu 8 paket geldi. 8'i de bir haftalık gelmişti. Bugün itibariyle bitecek. Kısa süreli geldiler. Pazartesi günü de 2 oyuncu paketi geldi. Futbol Championship Vol 3'ün 1 aylık süresi var. Bu Arsenal Chelsea paketi de bir haftalık gelmedi. 1,5 haftalık geldi. Haftaya Perşembe'ye kadar da bu Chelsea Arsenal oyuncu paketi yer alacak arkadaşlar. Hatta oradaki oyuncuların kadromuzdaki maksimum seviyeleri de bu şekilde. En yüksek seviyeli isim Arsenal'dan Ødegaard, ofansif orta saha futbolcusu. Mount, Havertz de 97 seviyeye kadar çıkmakta. En yüksek seviyeler, diğerleri de 95 seviye, 96 seviye Martinelli var. Oyuna bu hafta girmeyen arkadaşlarımız varsa bu hafta 9000 eFootball puanı oyun içerisinden kazanabiliyoruz. Round 1 etkinliği geldi. 5 tane mücadele. Hepsini yaptığımızda 2500 futbol puanı kazanıyoruz. Bir tane mesaj geldi. 5000 futbol puanı kazanabileceğimiz birkaç tane işlem var. Konami'nin resmi sitesine gidiyoruz. Oradan Konami ID ve şifreli giriş yapıp bir tane yazıya tıklıyorduk. Ve hedefler geldi. Bu round 1'de goller attıkça hedefleri tamamlıyoruz. Oradan da 1500 futbol puanı. Toplamda bu hafta bu etkinlik vesilesiyle 9000 futbol puanı alabiliyoruz. Mağazaya form eklendi. Fakat mağazaya oyuncu ne zaman eklenir onunla alakalı şimdilik bir gelişme bulunmamakta arkadaşlar. En son o 3 tane efsane eklediler ama onlar da çok düşük seviyeli efsaneler. Yarına geçtiğimizde haftalık bakımımız var. Türkiye saatiyle oyun sabah 5'te kapanacak. Konami 11'de açılacak der ama genelde erken açıyorlar. Bazen 8'de bazen 9'da oyunu açmaktalar. Eğer büyük bir sıkıntı olmazsa 11'den önce oyunu açmaktalar. Yarın peki bizleri neler bekliyor? Epic'ler, Player of the Week futbolcuları, bazı takımların dizilişi değişecek. Sıra dışı dizilişler olursa ben de sizlerle paylaşmaya çalışırım arkadaşlar. İlk olarak 4-2-4'e bakıyorum. Çünkü birçok arkadaşımız soruyor. Hatta dün de bir arkadaşımızla konuşurken ben de gün içerisinde de çok futbol oyunuyla alakalı konuşuyorum. Çevremde çok fazla oyunu oynayanlar da var. Orada bir arkadaşımız da bana 4-2-4'ü soruyordu. Niye gelmiyor? Hiç mi bir takım 4-2-4 oynamıyor hafta sonu lig maçında falan diyordu. Gerçekten ya bir tane takım 4-2-4 dizilişiyle çıkmaz mı maça? Oyuncuların form güncellemesi olacak ve haftalık etkinliklerimiz gelecek. Elle futbol parası, GP gibi hediyeler kazandığımız etkinlikler. Bunların dışında yeni bir kampanya gelse de çok güzel olur. Çünkü bu 2 haftalık mini kampanya bugün bitti. Hazır bitmişken yeni sezonla Mayıs ayında gelecek ama şu birkaç haftalık süreçte yine güzel bir kampanya araya sıkıştırsa Konami işimize çok yarardı. Peki Epic'ler neler olabilir arkadaşlar? Konami 2 hafta önce bu sezon geldiği zaman demişti ki Donadoni ve Maldini bu sezon içerisinde gelecek. Fakat 2 haftadır bu iki Epic futbolcu, birisi Big Time Maldini, diğeri normal Epic Donadoni, bunlar 2 haftadır gelmedi. Yarın gelebilirler arkadaşlar. Yarın gelmezlerse haftaya kesin gelmeleri gerekiyor. Çünkü bu sezon bir aylık açıklandı. Mayıs ayının ortalarına doğru yeni sezon gelecek.
Yarın bu İtalyan futbolcuları görebiliriz. Dediğim gibi yarın gelmezse haftaya kesin gelecektir. Bunlar gelirse 3. epik kim olur? Yine Milan takımının efsanelerinden birisini de Konami getirebilir 3. olarak. Ama 150 futbolcu içerisinden çıkarmak da çok ama çok zor bunları. Pazar günkü videomuzda dizilişlere değiniyorum arkadaşlar ama bir diziliş benim gözümden kaçmıştı. eFootball uygulaması da Twitter sayfasından paylaştı. Bunu sizlerle ben de paylaşmak istedim. İki ofansif orta sahada oynayabileceğimiz sağ açık sol açıklı bir diziliş daha oyunda var. Fakat burada ofansif orta saha ve DOS birbirine bayağı bir yapışık. Belki bu tarzda bir diziliş bekleyen arkadaşımız vardır ya da denemek isteyen arkadaşımız. Aslında şöyle bir durum var. Ben uygulamadan baktığımda böyle bir diziliş vardı ama takımı seçtiğimde böyle değildi. Başka bir diziliş 4-2-3-1'di. Meğerse bu dizilişi kullanan takım iki farklı yerde bulunuyor arkadaşlar. Takımımızın adı Kawasaki Frontale. Bu takım Japon takımı ama Japon takımlarının olduğu yerden seçmeyeceğiz arkadaşlar. Şuradan seçmemiz lazım. Buradan Asya Okyanusya diyoruz. Japon ligine girmiyoruz. AFC Şampiyonlar Ligi'ne gireceğiz. AFC Şampiyonlar Ligi'ne girdiğimizde Kawasaki Frontale'yi buradan seçeceğiz. Eğer Japon liginden şu J1'de ya da J2'de yer alıyordu kendisi. Oradan Kawasaki Frontale'yi seçersek 4-2-3-1 farklı bir diziliş kullanıyor. Ama bu takım bir de AFC Şampiyonlar Ligi'nde yer alıyor. Demek ki o orada bu dizilişle oynadı kendisi. Ben de Japon tarafından seçiyordum. Ya diyorum bu takımın dizilişi böyle değil. Uygulama niye bunu böyle gösteriyor diye. Meğerse AFC Şampiyonlar Ligi'nde yer alıyormuş diğer versiyonu da. Buradan Kawasaki Frontale'yi seçtikten sonra oyun planına tekrar geliyoruz. Dizilişi değiştir. Varsayılan dediğimizde iki ofansif orta sahalı o dizilişe geçiyor. Belki denemek isteyen arkadaşlarımız olabilir. Yarın Player of the Week haftanın oyuncuları gelecek. Bununla alakalı tahminleri ben dün paylaşmıştım arkadaşlar. Belki dün izlemeyen arkadaşlarımız varsa hızlı bir şekilde üstünden geçeceğim. Fakat Konami çarşamba günleri gelecek Player of the Week ile alakalı bu tarz görseller paylaşıyor. İpucu veriyor. Kimlerin geleceğini net bir şekilde paylaşmıyor ama mesela geçen hafta ülkelerini söylemişti. Biz de onlara göre tahminlerde bulunmuştuk. Belki yine bu tarz bir paylaşım bugün gelebilir. Olur da gelirse ben de sizlerle paylaşmaya çalışırım. Peki kimler gelebilir? Benim tahminlerim şunlar arkadaşlar. West Ham'dan 2 tane futbolcu ön planda. Paqueta ya da Rice. Arsenal Southampton maçından da bir futbolcu gelebilir. 3-3 bitti bu maç. Arsenal'da Saka var. Southampton takımında da Alcaraz 1 gol 1 asist. İkisi de 1 gol 1 asist yaptı. Liverpool 3-2'lik galibiyet aldı. Jota 2 gol kaydetti. Gelme ihtimali çok yüksek kendisinin. Evet, yenilen takımda da 1 gol 1 asist yapan Gibbs White var ama bu maçta Jota bayağı bir ön planda. 0-0 biten bir maçımız var İngiltere Ligi'nde. Crystal Palace'ın kalecisi hem gol yemedi hem de 5 tane kurtarış yapmış. Newcastle United'ın 6-1'lik galibiyeti var. Bu maçtan kesinlikle futbolcu gelecektir de kim gelecek? Joelinton, Isak, Murphy ikişer gol attı. Stoperleri de Şarda 2 asist yaptı. Bunlardan bir tanesi kesinlikle gelecek ama aslında 4'ü de gelmeyi hak etti. Fakat Konami birisini tercih edecektir. Inter 3-0'lık galibiyet aldı. Lukaku kesinlikle gelmeyi hak ediyor ama kendisi şu an bir pakette yer alıyor. Pazartesi gelen pakette. Üst üste getirirler mi? Bazen Konami getirdiği oluyor. O paketteki ismi bu pakete de getirebiliyor. Belki aynı hafta içerisinde getirmeye de bilir. Ama 2 gol 1 asisti var. Gelmeyi çok hak etti. Verona 2-1'lik galibiyet aldı. Ofansif orta sahaları Simeone Verdi'nin 2 tane golü var. Udinese'nin 3-0'lık galibiyeti var. Bu maçtan bir isim seçilebilir. Ofansif orta sahaları Samardzic 1 gol 1 asist yapmış. Real Madrid'in 2-0'lık galibiyeti var. Asensio'yu artık getirmeleri lazım. Ya bu adam çoğu zaman hak ediyor ama hep bir şekilde önü kesildi. Ya oynadığı pozisyonda daha iyi futbolcular oldu ya da Real Madrid'den başka isimler seçildi. Mesela geçen hafta Nacho seçildi. Sağ kanat çok fazla iyi futbolcu vardı. Antonio olsun, Williams olsun hep de sağ kanat oyuncularıydı. Marco Asensio da bu hafta gelebilir. 1 gol 1 asisti var. Çok formda son haftalarda. Osasuna'nın 3-2'lik galibiyeti. Sol açık futbolcusu Barya'nın 2 asisti var. Oynadığı pozisyondan dolayı gelebilir. Forvet Budimir 2 gol attı ama santrafor adayı fazla. Atletik Bilbao'nun 2-1'lik galibiyetinde sağ bek futbolcuları 1 gol attı. Marcos. Mallorca'nın 3-1'lik galibiyeti var. Burada stoper futbolcusu 1 gol 1 asist yaptı. Görebiliriz kendisini ama seviyesi yüksek değil. Wolfsburg takımı 5-1'lik galibiyet aldı. Burada birçok aday var aslında. Kalecisinden forvetine kadar birçok isim gelebilir. Svenberg göbek futbolcusu 2 gol 1 asisti var. En büyük aday kendisi. 3 gole doğrudan katkı sağladı ve oynadığı pozisyondan dolayı da bir göbek futbolcusu, orta saha futbolcusu 3 tane gole katkı sağlamış.
Konami genelde bu istatistiği gördüğünde getiriyor futbolcuyu. Bir sürpriz olmazsa göreceğiz. Lens takımının 3-0'lık galibiyeti var. Openda daha önce gelmişti 92'lik kartıyla. 2 gol 1 asist. PSV Ajax'ı yendi. Bu maçta orta saha futbolcusu Simons 1 gol 1 asist. Forvet De Jong da 2 gol. Tabi 2 gol 1 asist yapan forvetler de var. Konami Simons'u 2 defa getirmişti. Bir kere adaylı sözleşmeye, bir kere Player of the Week'e. Player of the Week'teki kartı daha yüksekti. Simons benim beğendiğim, yani seviyesine göre beğendiğim isimlerden. Düşük seviyeli ama o seviyenin hakkını veriyor. Bruges'un 7-0'lık galibiyeti var. Burada 3 tane gol atan forvet var ama rakibi güçsüzdü. Belki futbolcu seçebilirler, belki seçmezler. Belçika Ligi'ne her zaman bakmıyor Konami ama yine de 7-0'lık bir sonuç varsa bence bu maçtan da bir futbolcu seçilebilir. Milan takımında Rafaela 2 gol attı ama şu an Big Time paketlerinde bulunuyor kendisi. Konami tercih edebilir, etmeyebilir. Üst üste farklı kartlarını getirebilir, getirmeyebilir. Reims Strasbourg maçında Diallo'nun 2 golü var. Diarra'nın da 2 asisti var. İhtimalleri yüksek değil ama gelirlerse de bu istatistiklerinden dolayı geleceklerdir. Bizim ligimizde de biten maçlar var. Farklı sonuçlar da var. Ama Konami her zaman bizim ligimizden oyuncu getirmiyor. Bir de Fenerbahçe İstanbulspor maçı pazartesi oynandı. Konami cumartesi ve pazar günkü maçlara bakıyor. Pazartesi günkü maçlara bakaraktan oyuncu getirmiyor lig maçlarından. Bizim ligimize de her zaman bakmıyor. Keşke bizim ligimizden de oyuncu getirse ama seviyesi yüksek bir şekilde getirse. 90'dan aşağıda seviyeler görmeyelim. Çoğu videomuzda da diyorum ama futbol parasıyla top açılımı yapılan yerde, para harcanan yerde 90'dan düşük. Hele bir de Player of the Week o hafta çok iyi oynamış bir futbolcunun seviyesi düşük olmaması lazım. Dün sabah bir hesabımızın çekilişini gerçekleştirmiştik ve Musa Altunda isimli arkadaşımıza çıkmıştı. Hesabı da akşama doğru kendisine teslim ettik Instagram adresinden. O da hesaba giriş yaptı. Hatta kadroların görüntülerini de paylaştı hesaba girdim diye. Kendisine hayırlı uğurlu olsun bu hesap. Diğer hesabımız vardı 2750 kolektif güce yakın olan hesap. Onun da çekilişini pazar günkü videoda gerçekleştireceğiz. Katılmayan arkadaşlarımız varsa pazar günü çekiliş videosunu yayınlamıştık. Onun altına hesabı istediğinize dair yorum yazmanız yeterli. Başka bir şart bulunmamakta. Son olarak arkadaşlar eFootball üzerine Japon Twitter sayfalarının birisinde bir paylaşım gördüm. Konami bazı özel kartlar getirecekmiş. Japon liginde ayın futbolcusu, işte Japon liginde ayın golünü atan isimler gibi. Hatta kart tasarımları falan da var. Onları da göstereyim. Bu Türkçe'ye çevir arkadaşlar. Normalde Japonca'ydı bu yazı. Hatta orijinalini göstereyim. Japonca. Ben bunu Türkçe'ye çevirdim. Şimdi Konami eskiden aslında PES zamanında da bunu getiriyordu. Diyor ki Şubat-Mart ayın MVP futbolcusu, MVP kartı olacak. Ya da ayın golünü atan isimlerin kartlarını tasarlayacakmış. Örnek olarak bu tasarımlar var. Kart tasarımları güzel durmakta. Oyunda aynen böyle mi olacak kartları yoksa bir tasarım mı onu ileride göreceğiz diyeceğim de bu hediye Japonlara verilir büyük ihtimalle arkadaşlar. Bizlere verilmez ama bir bakalım hangi futbolcular gelecekmiş. Keşke bizlere de verilse diyeceğim. Bunların seviyeleri de çok yüksek olmaz. Keşke diğer ülkelere ya da kıtalara göre de yapsalar. Mesela Avrupa kıtasında ayın futbolcusu biraz geniş oldu ama ülkeleri yapması da zor olur. Ama dediğim gibi yani farklı bir şekilde sadece Japonlara değil bu oyunu Japonya dışında oynayanlara da bu tarz kartlar bir şekilde hediye edilse. Kimler geliyormuş? Ito, evet şurada ismi yazmakta. Ayın futbol MVP'si, evet ayın futbolcusu seçilmiş. Burada da ayın golü demekte. İsmi de Kawayama. Diğer iki futbolcu burada. Bu da ayın futbolcusu. Biri Şubat, biri Mart ayı içinmiş. Erik. Ve burada ayın golünü atan bir futbolcumuz daha var. Akira Silvano Disaro. Bunların seviyeleri çok yüksek olmayacaktır ama dediğim gibi keşke bu tarz kartları biraz da yüksek seviyeli olacak şekilde tüm herkese hediye etseler. Bu büyük ihtimalle Japonlara hediye edilebilir arkadaşlar. PES zamanında yapıyorlardı ama biz VPN ile girip alıyorduk. Şimdi onun önüne geçtiler. VPN işe yaramıyor. Oyuna başlarken ülkeyi Japonya seçmek gerekiyor. Aksi halde VPN ile girsek de bu tarz hediyeleri eFootball'da alamıyoruz. Eskiden PES'te işe yarıyordu ama eFootball'da Konami bunun önüne geçti. eFootball 2023 ile alakalı da farklı bir gelişme olursa karşınızda olmaya çalışacağım arkadaşlar. Tüm bunlarla alakalı sizlerle görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.